Merhaba arkadaşlar. Bugün yine evimizdeki doğal ürünlerle yapabileceğimiz çok güzel bir maske geliyor. Cildin kuru, kırışırsın. Cildin yağlı, sarkarsın. Biz bunu önleyecek, pürüzsüz, daha beyaz, aydınlık bir cilde kavuşmamızı sağlayacak doğal bir tarif yapacağız. Ama önce lütfen videolarımızın devamı için kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve altyazılar sekmesinden de dilediğiniz dilde videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Hadi şimdi yapım aşamasına geçelim. Ben yumurtayı maskelerde gerçekten çok seviyorum. Çok da fayda görüyorum. Büzücü etkisiyle sarkmalı kırışıklıkları çok güzel toparlıyor. Bir tane yumurta akını aldım. Derin bir kaba aktardım ve onu iyice çırpıyorum. Yumurta akı yüzümüzdeki fazla kir, yağ ve ölü hücreleri temizleyerek cildimizi sıkılaştıracak, o gözenekleri küçültecek arkadaşlar. Sarkmaları toparlayacak. Bir de ne geldi? Kaymak geldi. Ben yoğurt yapmadan önce işte sütümü bu şekilde ısıttıktan sonra hemen üzerindeki kaymağı alıyorum. Böyle doğal kaymak kullanırsanız tabii ki harika olur. Ama yoksa market kaymaklarını da kullanabilirsiniz elbette. Karıştırdığım yumurta akının üzerine bir tatlı kaşığı dolusu kaymaktan ilave ettim. Ve onun üzerine de aynı ölçüde bal ilave ediyorum. Anti-inflamatör özellikleri sayesinde de sivilceleri yok ediyor. Var olanları güzelce temizliyor arkadaşlar. Yumurta akı, kaymak, bal kuru ciltlerde kullanabilir, yağlı ciltlerde kullanabilir. Aynı zamanda nem veriyoruz, aynı zamanda kırışıklıkları topluyoruz arkadaşlar ve pudra geldi. Bebe pudrası geldi. Yani bebek cildinde bile kullanılabilen bu kadar doğal, etkili bir ürünü biz neden yüzümüzde kullanmayalım? Kullanalım, bembeyaz olalım, cildimizdeki o ölü hücreleri atalım, kolajen desteği verelim, sıkılaşalım. Yani yaşı ileri olanlar özellikle kullanabilir mi? Kullanabilir. Bir de son olarak zeytinyağı geldi. Çünkü biz yumurta akı kullandık, cildimizi kurutacak, lekeleri giderecek, sıkılaştıracak ama biraz da neme doysun, zeytinyağı ilave ettik. Ben böyle karıştırıcılarla uğraşmayı seviyorum. En güzel hangisi karıştırıyor onu denemeyi seviyorum. Siz çatalla da pratik bir şekilde bir mikserle de bu karışımı homojen hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Hazır tarifim işte bu kadar. Ben bunu hemen ellerime sürüyorum. Her zaman söylüyorum, el bakımınızı da ihmal etmeyin. Oradaki o yaşlılık lekeleri, o kahverengi lekeler, o kırışıklıklar, onlar gitsin arkadaşlar. Özellikle 50 yaş üstü birçok arkadaş soruyor. Benim kırışıklıklarım artık düzelmez. Yapsam olur mu? Gerek var mı? Tabii ki arkadaşlar, onlara da çok güzel çare olacaktır. O boyundaki gıdı, sarkma, bunları giderebileceğimiz, toparlayabileceğimiz, daha dinamik, genç görünebileceğimiz, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak bir tarif geldi. Ve ürünler gördüğünüz gibi oldukça basit, uygun fiyatlı ve bulunabilir. Boynuma, dekolte bölgeme bolca sürüyorum tarifi arkadaşlar. Arada karıştırıyorum, yumurta dibe çökmesin. Karıştıra karıştıra birinci kat uygulamamı bu şekilde tamamlıyorum. Bu maskeyi haftada 2 veya 3 kere kullanabiliriz. Cildimizi toparlayacağız, sıkılaştıracağız, pürüzsüz hale getireceğiz. Siyah noktaları gidereceğiz, lekelerden kurtulmamızı sağlayacağız. Aynı zamanda dediğim gibi o kırışıklıklar, o sarkmalardan kolaylıkla kurtulacağız arkadaşlar. Ama küçük bir test yapın mutlaka uygulamadan önce. Her maskede, tarifte söylüyorum. Sizin cilt tipiniz farklı olabilir. Küçük testlerle kendinizi ölçebilirsiniz. Mesela buna bal kullandık, bala alerjiniz varsa kullanmamanız gerektiğini ölçmüş olursunuz. Ben bir de küçük bir patatesi şöyle incecik dilimledim. O arada da gözlerimi sakinleştireyim, göz bakımımı yapayım, gözaltı torbalarından kurtulayım. Onu yerleştirdikten sonra maskeyi uygulamak hem daha basit oluyor hem de daha etkiler fazla olmuş oluyor göz altlarım için. Bu şekilde birinci katı sürdüm. 5 dakika beklettim, tekrar çırpıp ikinci kat uygulamama geçiyorum. Gene aynı şekilde bir fırça yardımıyla ikinci kat uygulamasını yapıyorum.
ellerime, yüzüme maskeyi 2 kat olacak şekilde uyguladım ve 20 dakika maskenin kurumasını bekliyorum. Boyun bölgenize bolca sürün arkadaşlar. 20 dakika bekletiyorum. Maske cildimde kuruyor. Ve o arada mimik yapmamaya, çok fazla kıpırdamamaya özen gösterin. Zaten maske geriliyor. Nasıl cildinizi topladığını anlayacaksınız. 20 dakikanın ardından yüzümü yıkıyorum. Önce ılık, sonra soğuk suyla yıkıyorum. Ve son olarak da nemlendiricimi sürüyorum. Nemlendirici hangisi derseniz kendi yaptığım doğal kremlerden birini seçiyorum arkadaşlar. Ben bunda keten tohumu ve chia tohumuyla yaptığım kremi kullandım ki böyle etkiler daha da artsın, cildimi tamamen böyle toparlasın, sıkılaştırsın istedim. O yüzden seçtiğim kremi de buna uygun olacak şekilde seçtim, uyguladım arkadaşlar. Masajımı yapıyorum aşağıdan yukarıya doğru, bir güzel o doğal kremi de cildime yediriyorum. İşte bu kadar. Yaptığımız maske, üzerine uyguladığımız kremle beraber günlük cilt bakımımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bir güzel de cildimize masaj yaptık arkadaşlar. Umarım izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Alta güzel yorumlarınızı bekliyorum, tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hep birlikte güzelleşmeye, bakımımızı yapmaya, kendimizi daha iyi hissetmeye devam ediyoruz. Maske kaldı biraz. Ben bu maskeyi daha sonra kullanabilir miyim? Evet, buzdolabında ağzı kapalı olarak 2 gün daha bekletebiliriz. Bakın, bir kere yapıyoruz ama 2 kere kullanıma yetecek kadar çıkıyor. Dilerseniz, taze yapmak isterseniz yumurtayı ve verdiğim diğer ürünleri yarım ölçü olarak kullanırsınız. Toplam 2 kere kullanmaya yetecek şekilde maskemizi hazırladık. Bunu buzdolabına koyup dediğim gibi bir kere daha kullanabiliriz. Eğer siz de boyun kırışıklıklarınızdan, o gıdı sarkmasından şikayetçiyseniz, yanak kenarındaki sarkmalardan şikayetçiyseniz, daha beyaz, pürüzsüz, aydınlık bir cilde kavuşmak istiyorum diyorsanız bu maskeyi hemen uygulayın arkadaşlar. Umarım kullanır, mutlu olur, kendinizi daha iyi hissedersiniz. Sağlıcakla, hoşçakalın. Hello my friends, if you are over 30, please use this mask as soon as possible and get rid of wrinkles and stop sagging your neck. Hope you get good results. Take care. Bye bye.